Merhaba. Şimdi Dahan'la boza yapacağız. Bozanın bir aşamasını yapacağız. Bir gece bekleyecek, yarın devam edeceğiz. Tamam, ben yapabilir miyim? Sen sadece anlat. Tamam. Önce gereken malzemeleri sayayım. 1,5 su bardağı ince bulgur, 1,5 su bardağı şeker, 1 kahve fincanı pirinç, yarım su bardağı boza. Bunu maya olarak kullanacağız. Eğer elinizde boza yoksa hazır yaş maya kullanabilirsiniz. Bundan 1 çay kaşığın ucuyla kullanılıyor. Elinizde boza varsa bozayı maya olarak kullanın. Peki Ve ne yapacağız bugün? boza yapacağız. Bozaya mı? Neden? Ve 10 su bardağı da suya ihtiyacımız Peki var. tamam ama niye bozayı kullanıyoruz boza yapmak için? Yarım bardak boza kullanacağız ama bir şişe boza kadar boza elde edeceğiz. Bence şu tereyağından kullanalım. O maya. Hayır işte maya. Pardon. Ama sevdiğin bir bozayı kullanırsan onun lezzetini devam ettirebiliyorsun, yaşatabiliyorsun. O zaman öyle yapalım. Hiç bilmediği bir şey var. Ben küçükken bozacılar sokakta gezerlerdi. Ben biliyorum. Derinden seslenirlerdi. Boza diye biz de o sesi duyunca heyecanla pencereye koşup bozacıyı çağırırdık, boza alırdık. Şimdi sadece marketlerde böyle satılan bozalar var. Ya da bizim oturduğumuz yerde öyle. Ben biliyorum ama uzun zamandır çıkmıyor. Dahan bunu sadece benim anılarımdan biliyor. Hiç pencereden bozacı çağıramadı maalesef. Şimdi hazır bozalar da bizim sevdiğimiz kadar ekşi olmuyor. Kendi bozamızı yapacağız. İstediğimiz lezzete ulaşacağız. Bu şeker mi? Şeker. Bugün sadece şu aşamayı yapacağız. Bulgurumuzun üzerine 4 su bardağı suyu dökeceğiz. Ha, suymuş. Ve bir gece bekleteceğiz. Tamam, şimdi gördüğünüz gibi Merhaba. 4 bardak su kattığımız bulgurumuzu tencerede bekletmiştik bir gece boyunca. Güzelce şişti. Şöyle gösterelim. Şişti. Şimdi 10 bardak su kullanacağız demiştik. Kalan 6 bardak suyu daha ekleyeceğiz içerisine. Sen direkt ister içine misin? dökecek miyiz? Hı? Direkt böyle içine dökebilir miyiz? Direkt dökmeyin çünkü ölçeceğiz. Bir de bir kahve fincanı pirincimiz vardı. Pirinci de ekliyorum bu aşamada. Bu nasıl açılıyor? Tahta kaşıkla karıştırıyorum. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Eğer düdüklü tencere ise 25 dakika, normal tencerede ise 40 dakika kaynatacağız. Şimdi 40 dakika için kaynamaya koyacağım. Şimdi 40 dakika için kaynamaya bırakıyorum. Ara ara ocaktayken tahta kaşıkla karıştırın. Yaklaşık 40 dakikadır pirinçle bulgur karışımı kaynıyor. Şimdi bunu el blenderı ile eriteceğim. Artık ocağın altını kapatıyorum. El blenderınız yoksa da mutfak robotuyla da yapabilirsiniz. Tam bir lapa kıvamına gelmesi gerekiyor. Şimdi bunu süzgeçten geçireceğiz.
Süzmemizin, kevgirden geçirmemizin amacı buğdayın bazı kabukları kaldıysa onlar ağzımıza gelip rahatsız etmesin diye. Kevgirden geçirdim. Buraya aktardım. Posası da burada kevgirin içinde kaldı. Bunları dökeceğiz. Şimdi bunun içerisine şekeri ekleyeceğiz. Şekeri eklerken ılık olması önemli. Eğer soğumuşsa tekrar ocağa koyup bir miktar da ısıtarak karıştırmamız gerekiyor. Şimdi şekeri ekliyorum. Bakalım şeker eriyecek mi? Erimezse birazcık ısıtacağım. Eriyor, baksana, batıyor anne. Evet, çıtır çıtır kalmaması gerekiyor içerisinde. Kalmadı. Evet. Güzelce karıştırıyorum. Şeker her yerine eşit dağılacak. Bu arada bozanın yoğunluğu kişiye göre değişiyor. Kimisi bozanın kaşıkla yenmesi gerektiğini söylüyor. Kimisi içildiğini söylüyor. Siz zevkinize göre koyduğunuz su miktarını 10 bardak yerine 12 bardak yapabilirsiniz. 10 bardak olduğunda mama gibi oluyor. Ben sonradan oluştuktan sonra bir miktar su ekleyebiliyorum kendi zevkime göre. Ben yoğun bir içecek olması taraftarıyım. Beklediği yerde de birazcık yoğunlaşacak boza zaten. Ben kaşıkla da yerim, yoğun içecek türü de. Tamamlandıktan sonra da zaten su eklenebiliyor. İyice karıştırılıp kullanılabiliyor. Bu arada ben yeni bir kanal açtım. Oraya daha hiçbir video koymadık ama koyduğumuzda sizden olur o kanala girin. Ama ilk önce biraz video koyalım. Size söylerim. Evet, biraz videolar oluşsun, sonra Daha'nın kanalına reklamını yaparız. Evet. Şimdi şeker içinde iyice eridi. Son aşamada ben bunu yine tencereye alacağım. Isıtmak için değil, kendinden daha yüksek bir kaba ihtiyacım var. Çünkü bozayı ekledikten sonra mayalanacak ve mayalandığında biraz artacak. Hatta her elinizde bozanız yoksa ve normal yaş maya kullanıyorsanız daha da çok kabarıyor. O yüzden mutlaka derin bir kaba koymanız gerekiyor. Unutmayın. Taşma olmasın. Şimdi ben şekeri de ekledim. Şeker iyice içinde eridi. Bunu tencereye alıyorum. Ve oda sıcaklığındaki hafif ılık olan buzamı bu tenceremin içerisine katıyorum. Boza yoksa ne yapıyoruz? Boza varsa işimiz kolay. Boza yoksa 1 çay kaşığı kadar yaş mayayı, 2 çorba kaşığı, yemek kaşığı su ve çay kaşığının ucu kadar şekerle karıştırıyoruz ve onu ekliyoruz bunun içerisine. Umarım sizde boza vardır o yüzden. Boza olmayanlar ilk bozasını o şekilde yapıp sonraki bozalarını tekrar bir önceki bozasıyla oluşturabilir. Ya da çok sevdiğiniz bir marka boza vardır. Her yerde rahat bulamıyorsunuzdur. Onu maya olarak kullanırsınız. Onun lezzetini devam ettirebilirsiniz. Uzun süreli bir klonlama gibi. Evet. Bu arada bozayı biz böyle yaptık ama bozanın ekmek içiyle, arpayla, değişik malzemelerle yapıldığını biliyoruz. Biz bulgurlu pirinçli versiyonunu yaptık. Bozayı da kattım, güzelce karıştırdım. Artık bunun içilir hale gelmesi için 2-3 güne ihtiyacımız var. Tatlı seviyorsanız hemen yarın bile içebilirsiniz. Biz biraz ekşi sevdiğimiz için 2-3 gün bekleyeceğiz. Ve beklerken her gün kapağını açıp tahta kaşıkla karıştıracağız. Bunu kapağı kapalı bir halde, ılık bir yerde bekletmemiz gerekiyor. Görüşürüz. Görüşürüz. İkinci günü.
Tadı istediğimiz kıvama gelene kadar her gün açıp bir kez karıştıracağız. O zaman 3. günü yine karıştırıyorum. En son karıştırmam bitince kaşıkla tadına bakacağım. Sonra kaşığımı yıkamaya koyacağım. Onun için önce karıştırıyorum. İstediğimiz ekşiliğe ulaştığında hazır olmuş olacak. İsteyen bu haliyle de içebilir. Daha tatlı sevenler, biz ekşi seviyoruz. Bakalım ne durumda. 3. günün sonunda bozamı yine karıştırdım. Bir tatlı kaşığıyla tadına baktım. Benim istediğim ekşiliğe gelmiş ama bu oldukça ekşi. Hani siz biraz tatlıca seviyorsanız 2. günün sonunda kullanın. Bu tam benim sevdiğim kıvam. Şimdi bardağa doldurup keyifle içeceğim. Kışın vazgeçilmez içeceği nefis bozamız hazır. Şimdi bir güzel keyifle içip soğuk havanın tadını çıkarmaya geldi sıra.